Merhaba arkadaşlar. Ebeveynler ve Doğru İletişim kanalından herkese selamlar, saygılar. Bugün neyi konuşacağız arkadaşlar? Bugün otizmi konuşacağız. İşte otizmin belirtilerini konuşacağız. Daha doğrusu otizm konusunda bilinçlenmeye çalışacağız. Merak ettiğiniz ya da takıldığınız çocuğunuzda gelişim bozukluğu var mı? Ya da çocuğumda herhangi bir otizm belirtisi var mı? Konusunda bugün sizi biraz bilinçlendirmeye çalışacağız. Genel anlamda otizm nedir arkadaşlar? Sosyal ve iletişim becerilerini etkileyen genel gelişim bozukluğudur otizm. Otizm söylediğimiz gibi sosyal iletişim becerilerini etkileyen genel iletişim bozukluğudur arkadaşlar. Ne demek? İşte çocuğumuz çevresini algılamakta genel olarak zorluk çekerler otizmli çocuklarımız. Algılamakta zorluk çekerken demek ki neden bahsediyoruz? Demek ki gelişim olarak yaşlarına göre daha geride devam eden çocuklarımız demek. Otizm genel sosyal ve iletişim becerileri olarak geride devam eden çocuklarımızda bazı yaşlarına ona bazı beklentilerimiz baktığımızda göremeyiz. Ya çocuğum neden işte beni algılamıyor ya da çocuğum gerçek anlamda neler oluyor sorusuna cevap vermeye çalıştığımızda arkadaşlar ilk dikkat etmemiz gereken konu otizm konusunda göz teması kurmakta kesinlikle kaçınırlar. Göz teması çok fazla kuramazlar. Yani sizi dinlerken bile aslında göz teması sizden kurmaktan uzak davranırlar. Aynı zamanda videoyu paylaşırken örnek resimlerimi ve videolarımı da paylaşacağım köşede. Göz teması kurmaktan uzak davranırlar ve göz teması kurmadıkları zaman gerçek anlamda sizi algılayamazlar. Algılamaktan uzak davranırlar arkadaşlar. Gerçekten anlamak için basit kelimeler seçmeyi deneyin. Eğer çok karmaşık cümleler kuruyorsanız, eğer sizi algılamakta zorluk çekiyorlarsa, yani otizmin önemli belirtilerinden biridir. Mesela yorganını işte ayağını yorganına göre uzat deyimini. İşte bazı çocuklar yani konuşma diline anlamaya başlarken işte otizm çocuklarımız bunu anlamaktan uzak davranırlar. İşte bakışlarından anlıyorsun. Cümlesini çok da anlam veremezler. Yani böyle yapmana üzülüyorum. Yani açıkça net ve basit kelimelerle onları ifade etmeniz gerekir. Onların çok uzun ve karışık cümleler kurmanız onların aklında ve zihninde çok karmaşık çok karmaşık bir durum yaratacak ve çok da fazla sizi anlamayacaklar aslında. İşte yaşlarına göre gelişim geriliği yaşarlar. Mesela 1, 2, işte 3 yaşındaki çocuklar yavaş yavaş işte gözüm acı gibi hani ufak çocuk oyunları oynamaya başlarlarken işte bunlar çok da fazla bu gelişim düzeyine yetişemezler. İşte kendi becerileriyle işte kendi çok da var da böyle düzenli etraftan oyun öğreneyim, işte bak ben de bunu öğreneyim, evet bunu oynayabilir miyiz gibi tanımlamalar yapamazlar. Bu çok da yaşlarına göre aynı oyunları oynamaktan uzak davranırlar arkadaşlar. Belirtiler işte evet, belirtiler 1-3 yaş arasında gittikçe belirginleşmeye başlar. Neden? İşte mesela artık anne baba demesini beklerken 1 yaşındaki çocuğumuzda işte otizmli bir çocuğumuz bunu söylemekte zorlanır. Çok uzun cümleler kullanmakta zorlanır. İşte cümleler kurmasını beklerken çok da fazla cümleler kullanamaz. İşte belki yürüme becerileri gittikçe gecikir. Yani yaşlarına oranla gelişimleri daha geriden takip eder. İşte mesela parmak uçlarında yürümeye başlarlar. Parmak uçlarında hızlı yürüme becerisi geliştirirler. İşte el çarpma ve kendi etrafında dönme gibi davranışlar geliştirmeye başlarlar. Mesela bazı şeylere gittikçe takıntıları artar, takıntı haline gelir bazı şeyler. Mesela işte araba markası saymak gibi, işte araba plakası saymak gibi, işte ne bileyim işte oyuncaklarını alıp işte kendi düzeninde dizmesi gibi, çocuk oyuncaklarla oynamaktan çok işte onu bir yere düzenlemeye çalışır, işte koyar. Yani kendince
kendi oyununu kendince geliştirmeye çalışır. İşte gittikçe dönen objelere karşı ilgilerini çekmeye başlarlar. İşte böyle dönen bir oyuncak falan aldıysanız işte buna durup böyle bakarlar dakikalarca. Dönen objeler çok fazla dikkatlerini çeker. Mesela Mucize Doktor dizisinde Ali Baba'nın mesela ışıktan etkilenmesi gibi. Işıktan çok fazla etkilenir ve o bunu korkutur. Yani belli bir dünyaları vardır. O dünyadan çok da fazla dışarı çıkmayı denemezler. Aslında bu ne demektir? Çok da fazla sosyalleşemezler. Hani sosyalleşme konusunda çok zorluk çekerler. Bu açıdan sosyalleşme konusu açısından kesinlikle dışarıdan desteğe ihtiyaçları vardır. Sosyalleşme konusunda kesinlikle ailesinin desteğine, onun anlamasına, yavaş konuşmasına, işte mesela evde sürekli işte çatışma yaşıyorsanız karı koca arasında kesinlikle bu otizmli çocuğa çok zarar verecektir. Çok sakin, sessiz, işte bağırmadan onun anlayabileceği şekilde basit cümleler kurarak ve onun anlaması için ona yardımcı olarak yardımcı olacak davranışlar bütünü geliştirmek zorundasınız. İşte öfke nöbetlerini tetikleyen durumlar hakkında tespit yapmak zorundasınız. Mesela öfke nöbetleri geçirecektir dönemler ama çocuğum neden öfke nöbeti geçiriyor? Öfke nöbetini tetikleyen şey ne? Onu bence bulmalısınız. Ve arkadaşlar en önemlisi çocuğunuzu kesinlikle otizmli bir çocuğunuzu eğer tespit ettiyseniz kesinlikle ona koşulsuzca sevmelisiniz. En önemli ilaç sevgidir arkadaşlar. Bütün hastalıklar da böyledir. Bütün gelişim bozukluklarında böyledir. Sevgi her kapıyı açacak güzel bir duygudur. Sevgi kelimesi güzel bir sözcüktür. Onun için koşulsuzca sevin arkadaşlar. Bugün size otizmin belirtileri ve belirtileri hakkında ve otizmli çocuğumuzu, işte kardeşimizi, toplumda olacak bireyi anlamamız açısından size örnekler vermeye çalıştım ve kafanıza işte bir şeyler oluşmasına çalıştım. Bugün otizmli çocukları konuştuk. Otizmli çocuklarımızı lütfen sevelim. En önemli koşul sevgi. Diğer bir koşul anlamak. Diğer bir koşul basit cümleler kurmak. Diğer bir koşul da gerçekten eğitim alacak kurumlarda çocuğunuzu desteklemeye çalışmak. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bugün otizmi konuştuk. Bütün çocuklarımızı seviyorum. Umarım bu video size bir şeyler çağrıştırmış ve bir şeyler de ufkunuzu açmıştır.